Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şişle hem kolay hem de gösterişli bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum. İpime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Öncelikle modelimin anlatımı için bir düz bir ters örgüden oluşan kısa bir lastik hazırladım. Bu modelimizin ilmek sayısı 21. Her model 21 ilmekten oluşuyor. Model ara model ve ana modelden oluşmaktadır. Ara modellerimiz 7 ilmek, ana modelimiz de 14 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi sizlere kenarlarda ara model, ortada da ana modelimi anlatmaya başlayacağım. Örgümün ön yüzündeyim ve birinci sırasıyla başlıyorum. İlmeklerinizi her model için 21, 21, 21 şeklinde attıktan sonra sonuna mutlaka 7 ilmek ilave ediyoruz. İstediğiniz kadar da kenar patı ilmeği ekleyebilirsiniz. Birinci sırasıyla başlıyorum. İlk olarak kenar ilmeğimi örmeden aldım. Öncelikle 7 ilmekten oluşan ara modelimi örüyorum. 2 ilmek ters. 3 tane ilmeğim var. Bu 3 ilmekten sondaki yani 3. ilmeği alıyorum. 2 tane ilmeğin üzerinden şöyle geçiriyorum. Birinci ilmeği ördüm. Düz olarak bir defa artırma yapıyorum. Bir sonraki ilmeği de düz olarak ördüm. Hem eksilttik hem de ilmeğimizi yerine getirmiş olduk. 2 ilmek ters. Şimdi 7 tane ilmeğimi ara modelim için örmüş oldum. Ara modelimiz de kahve çekirdeği modeli. Ana modele geçiyorum. 3 ilmek düz. 1, 2, 3. 2 ilmeğin yönü bende farklı olduğu için çeviriyorum. Ve bunları sağa doğru bir kesim yapıyorum. 1 ilmek düz. Bir defa artırma yapıyorum. 2 ilmek ters. Tekrar artırmamı yaptım. 1 ilmek düz. 2 ilmeği sola kesiyorum. 3 ilmek düz. 1, 2, 3. Böylelikle 21 ilmekten oluşan bir ara bir de ana modelimi burada tamamlamış oldum. Şimdi tekrar sonda artı 7 tane ilmek eklemiştik. Bunu da ara model için kullanıyoruz. 2 ilmek ters. 3 ilmeğin üçüncüsünü alıyorum. Baştaki 1 ve 2. ilmeklerin üzerinden şöyle tekrar yapalım. Burayı tekrar yapalım. İlmeğim kaçtığı için başa dönmek zorunda kaldım. 2 ilmek ters. 3 tane ilmeğin sondakini alıyorum. 2 ilmeğin üzerinden şu şekilde geçiriyorum. Ve ilmeklerimi düz örüyorum. Bir düz ördüm. Bir artırma yaptım. Tekrar bir ilmek daha düz ördüm. Kalan 2 ilmeği de ters olarak örüyorum. Birinci sıramı tamamlamış oldum. Modelimin arka yüzüne geldim. Arka yüzde ilmeklerimizi düzleri düz, tersleri de ters olarak örüyoruz. 2 ilmek düz, 3 ilmek ters, artırmış olduğum ilmeğimi de arka yüzde ters olarak örüyorum. 3 ters, 2 ilmek düz. İlmekleri nasıl görüyorsam tersi ters, düzü de düz olarak örüp ikinci sıramı arka yüzde tamamlıyorum. İki ilmek düz örüyorum burada. Kalan ilmeğimi ters örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ilmeğimi ördüm. Ara modele geldim. 2 düz, 3 ilmek ters, 2 ilmek düz ve kenar ilmeği. İkinci sıramı da tamamladım.
Örgümün ön yüzünde 3. sırasındayım. Kenar ilmeğimden sonra ara modelimle devam ediyorum. Öncelikle 2 ilmek ters. Bir alt sırada ilmeğimizi bağlayıp artırma yapmıştık. Şimdi bu sırada 3 ilmeği düz olarak örüyorum. 1, 2, 3. 2 ilmek ters. Şimdi ana modelime geldim. Başlangıçta 3 tane düzle başlamıştım. Şimdi 2 ilmek düz örüyorum. Son kalan 3. düz ilmeği 1. sırada kestiğim ilmeğimle birlikte tekrar yönü farklı olduğu için çevirdim ve sağa doğru kesiyorum. Devamında bir ilmek düz. Bir defa artırma yapıyorum. Artırma yaptığım ilmeği de bu sırada düz olarak örüyorum. Ortada 2 ilmek ters. Artırmış olduğum ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir defa artırma yapıyorum. Bir düz. Kestiğim ilmekle arkasındaki düz ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum. 2 ilmek düz. Birinci modeli burada örmüş olduk. Ara modele geldim. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz. Bağlama yaptım. 3 düz ilmeğim burada. Bunu bu sırada 3 düz olarak örüyorum. 2 ilmek ters ve kenar ilmeği. 3. sıramı da ön yüzde örüp tamamladım. Modelin arka yüzüne geldiğim zaman ilmekleri nasıl görüyorsak o şekilde örüyoruz. Düzler düz, tersler de ters olarak örüp bu sırayı tamamlayalım. Örgümün ön yüzünde 5. sırasıyla devam ediyorum. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters. Şimdi burada artık bağlama yapmamız gerekiyor. 2 sıra düz ördüm. 3. ilmeği alıyorum. 2 ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir düz, bir artırma, tekrar bir ilmek düz örüyorum. Hem eksiltmiş olduk hem de ilmeğimizi çoğaltmış olduk. 2 ilmek ters. 7 ilmeğimi ara modelim için ördüm. Şimdi ana modelime geldim. 2 tane düz ilmeğim kaldı. Bunun bir tanesini düz olarak örüyorum. Kalan düz ilmekle bir alt sırada kestiğim ilmeğimi birlikte yönleri farklı olduğu için çeviriyorum ve sağa doğru kesiyorum. Bir ilmek düz. Bir artırma yapıyorum. Burada düz ilmeklerim çoğalmaya başladı. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz artırma yaptım. İlmeklerim bunlar. Tekrar bir artırma yapıyorum. Bir ilmek düz. 2 ilmeği kesiyorum. Bu kestiğim ilmek ve arkasındaki düz ilmeği birlikte sola doğru kestim. Bir ilmek düz. İlk modeli de burada örmüş olduk. Tekrar ara modelimle devam ediyorum. 2 ilmek ters. Burada da bağlama yapmam gerekiyor. 3 düzden üçüncüsünü alıyorum. 2 ilmeğin üzerinden geçirip bıraktım. Bir ilmek düz. Bir artırma yaptım. Bir düz. 2 ilmek ters. Şimdi bu ara modelden sonra biz ana modelle devam etmiş olsaydık buradaki modeli tekrar 2 tersten sonra 3 düz şeklinde kurup devam ediyor olacaktık. Bunu ona göre ayarlayabilirsiniz. Arka yüze geldiğim zaman 6. sırada düzleri düz, tersleri de ters olarak örüp gelelim. 7. sıra ön yüze geldim. Kenar ilmeğini alıyorum. 2 ilmek ters. Bir alt sırada bağlama yapmıştım. Şimdi 3 ilmeği düz olarak örüyorum. 2 ilmek ters.
Ara modeli ördükten sonra ana modele geliyorum. Burada bir tane düz ilmeğim kaldı. Son kez 2 ilmeğin yönünü çeviriyorum ve bunları sağa doğru kesiyorum. Bir ilmek düz. Bir defa artırma yapıyorum. 3 ilmek düz. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz. Bir defa artırma yaptım. Bir ilmek düz. Son kalan 2 ilmeğimi de sola doğru kesiyorum. Birinci modeli örmüş oldum. Tekrar kalan ara modelimi örüyorum. 2 ters, 3 ilmek düz, 2 ilmek ters ve kenar ilmeği. Bu sıramı da tamamladım. Son sıra arka yüzde ilmeklerimizi nasıl görüyorsak o şekilde örüp bu sırayı tamamlayalım. Örgümün ön yüzüne geldim ve birinci modelimizi bitirmiş olduk. Şimdi ikinci modeli de birinci modelin ilk sırasıyla aynı olacak şekilde kurmaya başlıyoruz. İkinci modeli de birlikte örelim daha net bir şekilde anlaşılması için. Kenar ilmeğimi burada örmeden aldım. 2 ilmek ters. Burada tekrar bağlama sırası geldiği için 3. ilmeği alıyorum. 2 ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir ilmek düz. Bir defa artırma yapıyorum. Bir ilmek düz. 2 ilmek ters. Şimdi tekrar modeli kurmaya başlıyoruz. 3 ilmek düz. 1 2 3. 2 ilmeğin yönü farklı olduğu için çeviriyorum. Sağa doğru bir kesim yapıyorum. Bir ilmek düz. Bir defa artırma yapıyorum. 2 ilmek ters. Artırmamı yapıyorum. Bir ilmek düz. 2 ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum. 3 ilmek düz. Birinci modeli kurmuş oldum. Şimdi ara modele geldim tekrar. 2 ilmek ters. 3. ilmeği alıyorum. 2 ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir ilmek düz. Bir defa artırma yapıyorum. Bir ilmek düz. 2 ilmek ters ve kenar ilmeği. İkinci modelin birinci sırasını ön yüzde kurmuş olduk. Arka yüze geldiğimiz zaman düz ilmekleri düz, ters ilmekleri de ters olarak örüp bu sırayı tamamlayalım. İkinci modelin üçüncü sırası ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini aldıktan sonra 2 ilmek ters. Bir alt sırada bağlama yaptık. Şimdi 3 ilmek düz. 2 ilmek ters. Ara model bittikten sonra ana modelime geliyorum. 3 tane düz ilmeğimden 2 ilmeği düz örüyorum. 1 2. Kalan 3. düz ilmekle arkasındaki kesmiş olduğum ilmeğimi birlikte yönlerini çeviriyorum. Sizin böyleyse çevirmenize gerek yok. İkisini birlikte sağa doğru kestim. Bir ilmek düz. Düzden sonra hemen artırmamı yapıyorum. Bir alt sırada artırdığım ilmeği düz ördüm. 2 ilmek ters. Bir ilmek düz. Bir artırma yapıyorum. Bir ilmek düz. 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Burada da kalan 2 tane düz ilmeği örüyorum. Ana modeli tamamladıktan sonra ara modele geliyorum. 2 ilmek ters.
3 ilmek düz, 2 ilmek ters, kenar ilmeği. Üçüncü sıramızda ön yüzde ördüm. Şimdi arka yüze geldiğimiz zaman düz ilmekler düz, tersler de ters olarak örelim. İkinci modelin 5. sırasındayım. Ön yüzüyle devam ediyoruz. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters. Tekrar burada bağlama yapıyoruz. 3. ilmeği alıyorum. 2 ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir düz, bir artırma, bir ilmek düz. 2 ilmek ters. İlmeklerim eksiliyor. 2 düz ilmeğimden birincisini örüyorum. İkincisini de kesmiş olduğum ilmekle birlikte sağa doğru kesiyorum. Bir ilmek düz, bir artırma, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, bir defa artırma yapıyorum. Bir ilmek düz, kestiğim ilmekle arkasındaki düz ilmeği sola doğru kestim. Bir ilmek düz. Burada da ana modeli tamamladıktan sonra ara model için 2 ilmek ters, 3. ilmeği 2 ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir düz, bir artırma, bir ilmek düz, 2 ilmek ters ve kenar ilmeği. Arka yüzde de ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüp bu sırayı tamamlayalım. Modelin ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters, 3 ilmek düz, 2 ilmek ters. Şimdi ana modele geldiğim zaman son ilmeğim kaldı. Son kez ön yüzde kesme işlemi yapıyorum. 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Bir ilmek düz. Bir artırma yaptım. 3 ilmek düz. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz. Bir defa artırma yapıyorum. Bir ilmek düz. 2 ilmeği birlikte son kez sola doğru kestim. Şimdi burada ana modelimi tamamlamış oldum. Ara model içinde 2 ilmek ters, 3 ilmek düz, 2 ilmek ters ve kenar ilmeği. Şimdi ikinci modelimizde ön yüzde kurmuş olduk. Son sırayı da arka yüzde örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters olarak böylelikle iki model şeklinde sizlere anlatımımı yapmış oldum. Bir sonraki modele geçtiğimiz zaman da bir ve ikinci modelleri tekrar ederek modele devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, modelimizin anlatımını yaptım. Umarım anlaşılır olmuştur. Bu modelde 3 model üzerinden sizlere fikir olması için hazırladım. Daha önceden bu modelimi sizlerle paylaşmıştım. Sadece ara modelini değiştirdim. Kahve çekirdeği yaptım burada. Oldukça da güzel ve şık oldu. Arka yüzüne de bakalım. Arka yüzden görüntüsü bu şekilde. Angora tarzı bir iple ördüm. Açık krem rengi 2,5 numarada şiş kullandım. Çeyizlik yeleklerde örebilirsiniz, anne yeleklerinde örebilirsiniz. Çocuk yeleklerinde örülebilir fakat belki biraz ağır olabilir ama yine de örülebilecek güzel bir model. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.